Günaydın Beyaz TV izleyicileri, Ebru Doğdu İle Eğitim programına hoş geldiniz efendim. Muhteşem bir bölüm, çok farklı bir bölüm. Çünkü bu sefer konuğumuz bir İngiliz. İngiltere'nin en iyi okullarından birinin müdüresini ağırlayacağız. Bu arada Türkiye'nin de en başarılı iş adamları ve iş kadınlarının mezun olduğu okul. Yayın esnasında kim olduğunu açıklayacağım. Siz konuğum kimmiş bir göz atın bakalım, ben de o arada kendisini davet edeyim. Buyurun efendim. İngiltere'nin ödüllü liselerinden Tasis England ilk kez ve sadece yapımcımız ve moderatörümüz Ebru Doğdu'nun konuğu olarak Türkiye'de. İngiltere'nin en iyi okullarından birisi olan Tasis England'ın direktörü Sarah Travis Beyaz TV'de. Az sonra. Merhabalar. Biraz önce de söylediğim gibi çok farklı bir bölüm olacak bu sefer. Çünkü çok özel bir konuğum var. Gerçi her konuğum özel biliyorsunuz. Ama İngiltere'nin en iyi okullarından birinin müdüresini ağırlayacağız bugün. Sayın Sarah Travis. Onunla konuşurken arada Türkçe'de çeviri yapacağım. Welcome. Thank you. Thank you for having me. First of all, I am so honored to be one of your agents in Turkey. We're honoured to have you as an agent. Thank you. And also I'm so glad that you came to my show as a guest. Thank you. You know, it's lovely to work for one of the best schools. I'm going to translate and then come back to you, okay? Şimdi öncelikle Türkiye'de böyle bir okulun temsilcisi olduğum için çok gurur duyduğumu söyledim. Bana da yine misafir oldukları için de ayrıca şeref duyuyorum. Bu şekilde başladık. Şimdi ilk sorum şu olacak. Veliler ve öğrenciler neden Tasis England'ı seçmeliler? Ödüllü bir okul bu arada. Ben de ziyaret ettim ve çok bir eğitimci olarak çok beğendiğim ve önerdiğim bir okul. Okay, so when I visited Tasis the first day, when I saw that beautiful campus, I was in love, and I said, you know what, I want to be a student again. But I'm an educator. And I know the campus being beautiful or big or green is not enough. So my question is, why should parents or students choose Tasis England? Oh, I think there's 101 different reasons they should choose Tasis England. I mean, to name just a few, the small class sizes. So the average class size in the upper school is just 10. So that means each student really does get lots of personalised attention from the teachers. Yeah, that's very important. Kampüs muhteşem. Birazdan göreceksiniz zaten. İlk ziyaret ettiğimde de aşık olmuştum. Demiştim ki ya neden tekrar öğrenci olsam keşke diye. Ama ben bir öğretmenim biliyorsunuz ve bir okulun kampüsünün iyi olması o okulun iyi olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden Sarah Travis'e şunu sordum. Neden öğrenciler ve veliler Tasis'i seçmeli? Çünkü öncelikle diyor çok özelliğimiz var. Onlardan bir tanesini söyleyeceğim. Sınıf sayımız 10 kişi. Dolayısıyla her öğrenciyle çok detaylı ilgilenebiliyoruz. And the second reason university destinations. So our students, they get amazing results and they go on to study at top universities throughout the world. So that may be an Ivy League university in the US or a Russell Group in the UK. Şimdi İngiltere'de bir Russell Group üniversiteler var. Yani bunları A+ olarak düşünün. Amerika'da da Ivy League üniversiteleri var. Nedir bunlar? İşte Yale, Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge gibi düşünün. Bizim öğrencilerimiz diyor, bizden mezun olanlar buralara yerleştirebiliyoruz. Dolayısıyla o anlamda da ismimiz çok öne çıkıyor. Another reason is the multiple pathways that we have available. So students can do the IB diploma program, they can do advanced placement courses, the American High School diploma. There's just so many different options and all of those are internationally recognised as well. Bir de sunduğumuz programlar da çok internasyonel diyor. İsterlerse IB yapabilirler, isterlerse AP yapabilirler. Dolayısıyla aslında tabii bir okulun kampüsü o okulun çok iyi olduğunu göstermiyor. Bunu hep söylüyorum. Akademik olarak başarısı da çok önemli. Ve bu okul o anlamda da çok öne çıkan bir okul. Şimdi tabii sizin çok ilgilendiğiniz yaz okulu programları var. Şimdi biraz da onlardan konuşacağız. Özellikle bu okul 2019 yılında İngiltere'nin en iyi yaz okulu seçildi. Öncelikle bunun altını çizeyim. Hatta bana bu konuyla ilgili ulaşmak isterseniz de zaten arkadaşlar Instagram hesabımda birazdan verirler.
Yalnız bu yaz bu okulun kayıtları Nisan ayında kapandı. Yani çok erken başvuruyor olmanız lazım. Onunla ilgili de konuşacağım şimdi. Can you tell me a little bit about the high school years, how many years they go to school in TASIS, just the whole academic program? So TASIS actually teaches students from age 3, which is in the early years programme, right through to 18 when they're in grade 12. The high school that you refer to is grade 9 to grade 12. So that's when they're 14 to 18. Yeah. And we start boarding when they're in grade 8. In grade 8, okay. O zaman bu okula 3 yaşından 18 yaşına kadar öğrenci kabulü var. Yani önce bir programından bahsedelim istedim. Kaç yıl? Biliyorsunuz İngiltere'de 13 yıl lise ama bu bir Amerikan okulu olduğu için, yani İngiltere'de bir Amerikan okulu olduğu için 3 yaşında girebiliyorsunuz. 12. sınıfa kadar okuyorsunuz. 9 ile 12'yi lise gibi düşünün. 3 yaşında girdiniz ama yatılı olarak 8th grade, yeah? 8th grade, yes, when they're 13. 8. sınıfta, yani 13 yaşında yatılı okumaya başlayabiliyorsunuz. So 12 years and then they go to Then they go on to university, yes. What happens when during summer? That's what I want to know. Yeah. You've got the best summer program. Thank you. But what happens to the students who are already in boarding throughout the year? Throughout the academic year? Yeah. Do they go home or do they... For the summer they will do, yes. So typically we finished in the first year of, week of June. And then those students will go home and that's when we hold our summer program. Oh, okay. And then the international students come, they stay in the boarding house. They'll stay in the boarding houses on campus, yes. Okay. And when do the other ones come back? They will come back around about the 24th of August. 24th of August. Okay. Şimdi bu yaz okulu programlarında biliyorsunuz öğrenciler dünyanın her yerinden kampüse geliyorlar. Peki yatılı kalan öğrenciler ne oluyor bu tür okullarda? Onlar eve gidiyorlar. Bizimkiler geliyor. Öyle düşünün. How many students per room? Typically, it would be 2 students a room in the academic year, yes. In the academic. What about the summer? Yes, again, typically 2 to 3 students during the summer programme as well. And the 2 students or 2 or 3 students that share will always be of a different nationality as well. Yeah. And that's to keep that diversity as well. Bu arada yurtlarda hani hep şey der ya veliler, İşte Türklerle kalmasın, Türk arkadaşı olmasın. Bu okulda mesela 3 Türk öğrenci gitmişse onları dağıtıyorlar odalara. Odalar genelde 2 ya da 3 kişilik oluyor. 4'ü de bulabiliyor. Benim öğrencilerim çok keyifle kalmışlardı mesela. Aynı ülkeden gelen öğrencileri aynı yerde kaldırtmıyorlar. Bu çok önemli bence. Can you tell me... Just give me information about the whole summer program, the activities, what they do. When does it start? When does it end? The first session, second session? Sure. Yeah, can you tell me about that? So we have 2 sessions each year. This year, so 2023, session 1 is from the 25th of June to the 14th of July. Yeah, o zaman yaz okulunda ilk session, yani ilk sezon, what was it again? So the 25th of June to the 14th of July. Yeah, 25 Haziran'dan 14 Temmuz'a kadar ilk yaz okulu programı. What about And the second session is 16th of July to the 4th of August. İkincisi de 16 Temmuz'la 4 Ağustos arası. Bakalım ne tür aktiviteler yapılıyor bu yaz okullarında ve program nasıl ilerliyor? Yes, the general. So each session is 3 weeks long. They will choose a main course and also an elective course. So it's a little bit like a major and a minor. So they will do more of their study on their major course. So that will be typically a couple of hours a day. And then the elective course will be around about an hour a day. Şimdi bu programlar genelde 3'er hafta sürüyor, bu yaz okulları. İşte öğrenci bir tane ana konusunu seçiyor. Bir de seçmeli ders. Yani birkaç saat... Diyelim ki genel İngilizce seçti. Birkaç saat genel İngilizce görüyor. Ondan sonra da diyelim ki sanat dersini seçti. Birkaç saatte onu yapıyor. And then the activities, and they go to London. Yeah, they do. They do lots of different sports in the afternoon. So that's UK and US sports. And then at the weekends, they'll do various trips. So that could be to London, to Oxford, to Cambridge. Oh, that's great.
Akşamüstü spor yapıyorlar. Tabii aktiviteler biliyorsunuz yurt dışında çok önemlidir. Hafta sonları da gezileri var. İşte Cambridge'e gidiyorlar, Londra'da. Do they go to Harry Potter? To Harry Potter. Yes, they do. Yes, they do. Ya çok seversiniz ya, Harry Potter'ı hemen sorayım dedim. Onun içinde hafta sonu tabii ki geziler düzenleniyor. Yeah. Okay, so what happened this year about the summer program? Like, you know, there's no place left. I know. Well, the TASIS England summer programme has always been hugely popular. Yeah. But this year it just seems to have gone crazy. Yes, and we're already fully booked for the session 1. And there's just a few places available for session 2. So yeah, it's been really busy. Bu yıl ne oldu dedim yaz programı. Çünkü inanın Nisan ayında kayıtlar kapandı. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Yani Ocak, Şubat ve Mart'ta kayıtlarla başa çıkamadılar, düşünün. Ben bunu hep velilere söylüyorum. Özellikle yaz okulunda geç kalmayın diyorum ama anlatamıyorum. Beni de hep son dakika arıyorsunuz. Şu anda birinci session'da yer yok. Artık kapandı. İkincisinde, yani bu Temmuz aralığında olan 3 haftada da birkaç yer kaldı diyor ama bekleme listesine girebiliyorsunuz ancak. O yüzden hızlı hareket etmeleriniz gerekiyor. What should they do then? When should they apply next year? Well, they can start applying now for next year, really. Şimdiden bile başvurabilirsiniz diyor bu arada seneye için. As early as possible, but I would say definitely before Christmas time for the following summer, if it's possible, because like I say, it's a really popular summer program. Yeah. O kadar popüler ki bu okulun, yaz okulu. Ben bu arada yazında hep öğrencilerimi ziyaret ediyorum gittiklerinde. Diyor ki Christmas'tan önce başvurmaya başlayın. Yani Aralık gibi. Siz ne yapıyorsunuz? Nisan'da arıyorsunuz beni. Hocam biz çocuğumuzu yaz okuluna göndereceğiz. Olmuyor, yok, yer yok. İyi okullarda hele yer bulamıyorsunuz. O yüzden çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Okay. So if my student comes to the second session, let's just give them a little bit more details. So they go to the campus, and what is the first thing they do? Because you know what, they ask me questions. How much should I give my child to spend? How much is she gonna spend? You know, are they gonna spend so much money shopping? Are they gonna spend so much money, let's say, in Oxford when they go at the weekend? Şimdi şeyi soruyorum. Yaz okuluna gitti çocuk. İlk gün ne yapıyor? Ne kadar para harcar? Yanına ne kadar harçlık verelim? Hafta sonları çok para harcayacak mı? Bu detayları da alıyorum şimdi. So their courses and the sports and activities are all included within the summer program fee. So the only extras will be things like spending money, and it won't be too much. So they don't need to have lots and lots of spending money. Okay. Çok zaten ödenen ücrete dahil oluyor bu arada bütün o aktiviteler. Ama işte ekstra diyor kişiye de bağlı. Yani gezide çok para harcarsa çocuk, tabii ki çok. Bence zaten çok da vermeyin yanına. Ben hep söylüyorum. Ne kadar çok verirseniz çocuklar biraz da o kadar harcarlar, biliyorsunuz. So what do they do on the first day? How do they enroll? So they would have already enrolled online for the summer program. Yeah, but you know, there's this big room. And then they get their just uniforms where they're collecting or something. different They're information, their summer okay. T-shirts. And also just an orientation day as well. So for the students to get to know each other, to get to know the teachers there as well, to get the lie of the land, as it were, and get to feel their boarding houses. Do they have their own personal lockers? Yes, they will get a locker, yes. Yeah. İşte ilk gün geliyorlar, böyle çok büyük bir salon, yani şey gibi düşünün, spor salonu gibi. Ve o salonda birlikte işte birbirleriyle tanışıyorlar, bir oryantasyon programına giriyorlar. Ve hani ben de oradaydım, çok net gördüm. İşte hepsinin özel dolapları var. O dolaba işte paralarını koyuyorlar, pasaportlarını koyuyorlar, işte üniformalarını alıyorlar, tişörtlerini alıyorlar. Ondan sonra yurda geçiyorlar. And then they go to their room, yeah? Yeah, they'll get to see their boarding house, which is always fantastic. Get to meet some of the other students within that boarding house as well. And it's just a really nice, happy day, a really nice welcome for them. And then the next day's classes start. And then the next day classes will start and the sports and activities, yeah. What happens if a student struggles? Do they point out
right away, and do they give support? There's lots and lots of support at TASIS England, both on the summer programme and during the academic year. So because of the small class sizes, teachers are very aware if someone's finding it something slightly difficult or if they have any problems. So immediately all the support that's needed will be given. Şunu da sordum. Şimdi ister bütün yıl boyunca okula gidecek olsunlar, ister yaz okuluna gidecek olsun öğrenciler. Hani zorlanırlarsa ne yapılıyor diye sordum. Yani olur ya hani çocuk adapte olamaz ya da derslerde zorlanır falan. O konuda bu okulda özellikle çok ciddi destek var. Hemen fark edip o çocuğun zorlandığını ekstra ilgi gösteriyorlar. Belki ek dersler alıyorlar. Yani bu konuda ben de çok güveniyorum bu okula. Bu arada biraz önce söylemiştim kimler mezun diye. Hani Türkiye'de çok ünlü bir iş adamı var. Bu okulun İsviçre kampüsünde okumuş bildiğim kadarıyla. İngiltere değil ama yine aynı okulun İsviçre. O da Ferit Şahenk. Genelde hep konuşuluyor bu okulun konusu açıldığında. I'm just talking about the famous businessman Ferit Şahenk, who has graduated from your school. Do you know any other Turkish? We've had lots and lots of famous and you do have meetings with them here right now, yes, don't you? we do, yes. Yeah. Are they already going to school in TASIS England, or are they meeting you to... It's a mixture of both. So sometimes when I visit Turkey, I will meet sort of current students if they're on holiday out here at the time and their families. Other times I'll be meeting prospective families, so those that are really interested in sending their son or daughter to us. Şeyi sordum, hani burada buluştuğunuz öğrenciler şu anda bu okula giden öğrenciler mi yoksa gitmeyi düşünen veliler mi diye. Her ikisiyle de buluşuyorum. Zaten öğrencilerimi görmek çok bana keyif veriyor. Sadece birbirimizi görmek için bile buluştuğumuz oluyor diyor. Okay. So can you tell me... Okay. So between two schools... I cannot decide. Let's say I'm a mother. Okay, one of them is your school, which is an American school in the UK. The other one is the proper UK, you know, like that maybe a little bit more disciplined UK school. Okay. But I can't decide which one. What would be the first thing you would say that would convince me to go to your school? Again, there's so many things that I could say. The pastoral care, though, at TASIS England is phenomenal. It really is. So you know that if your son or your daughter are coming to TASIS England, that they will be well looked after, cared for. They will be in an environment where they're supported and really encouraged to reach their full potential. So I think that's really, really important. Yeah. Şimdi dedim, farz edin ki ben bir anneyim ve İngiltere'de iki okul arasında kaldım. Bir tanesi işte İngiliz bir müfredatını kullanan bir okul. Öbürü de İngiltere'de bir Amerikan okulu. Sizi seçmem için bana dedim bir sebep verseniz bunlardan hangisi olur? O da dedi, yani bizim öğrenciye gösterdiğimiz özel ilgi başka okullarda gerçekten göremiyoruz dedi. Yani bu da çok önemli tabii. Özellikle siz kampüs güvenliğine de çok önem verirsiniz. Onunla da ilgili de şimdi hemen bir sorum olacak. What can you say about the campus? You know, being safety. Yeah, I mean, the campus is really safe. We're very lucky to have an amazing security team. So they work 24 hours a day, 7 days a week. But we're in a really safe location as well, despite being sort of very close to central London and also close to Heathrow. The actual area is really, really safe. Yeah, it is nice. Kampüs bir kere çok güvenli bir yerde. Tamamen bir güvenlik ekibi çalışıyor kampüste çocukları korumak için. Zaten İngiltere'nin de çok güzel bir bölgesinde bu arada. Havalimanına, Heathrow Havalimanı'na 14 dakika. 14 diyorum çünkü binip bir de timing yaptım yani böyle baktım. I'm just saying. I did time, you know, it's exactly 14 minutes from the airport.
Yes. to the campus. It normally takes me between sort of 15 and 20 minutes. So yeah, it's super close. Yeah, it's super close. Yani bu yakınlık çok önemli tabii. Çocuk işte havaalanında inip 14 dakika içerisinde okulda olabiliyor. Bir de güvenlik gerçekten çok önemli. Şimdi bir de yurt güvenliğini konuşacağım. What can you say about the safety of the boarding houses? Because I think you've got like a couple of them, not just one. No, we've got 8 boarding houses. Yeah, so on each, how do you protect the kids, or how do you just maintain the peace and quiet? So yeah, we've currently got 8 boarding houses on campus, and they're split between boys and girls, and also by grade as well. And each student has an ID badge, which will allow them into their boarding house, but not into the others. And there's a big house parent team within each boarding house as well. So they are very well looked after, very well supported in every aspect. Okay. Şimdi 8 tane, yani kampüs içerisinde 8 bina düşünün. Küçük, çok tatlı böyle İngiliz binaları. 8 yurt var demek oluyor bu. Ama çocuğun işte bir şeyi var, böyle bir boynunda asılı bir kimliği var. O kimlikle sadece kendi kaldığı yurda girebiliyor. Yani kalkıp öbürüne arkadaşını görecek. Hani birbirleriyle işte uyku saatlerini kaçıracaklar falan, öyle bir şey izin vermiyoruz diyor. Yani bir yurda giren öbür yurda giremiyor. Can you give me more details about the house parenting? So what is she responsible for? Each boarding house will have its own set of house parents. Yeah. So within each boarding house, there will be 2 main house parents who actually live within that boarding house. And then they will have a big support team. She stays there? Yes, both of them. There will be 2 that will have actually live within the boarding house, 2 house parents. And they are there all the time for the students. And then they will have a big support team to help them as well. Okay. Şimdi şu çok güzel. Düşünün ki yurtta yurt annesi adı altında bir öğretmen daha var ve orada kalıyor. Yani 7/24 onun da ayrı bir odası, hani ev gibidir muhtemelen o, apart gibi. O orada kalıyor. 2 kişi var diyor 7/24 kalan. Onların dışında bir de onlara yardım eden de bir ekip varmış. Yani çocukların işte uyku saatleri, ders çalışmaları, her şeylerini yöneten. How can you manage their sleeping time, studying time? Like, can a student not study? No. So I was a very naughty student, by the way. I would try to find ways to get away with things. Can they? No, because they have a set study time. So their study hall is between 7 and 9 each evening. Okay. So they don't have study hall Friday and Saturday night, but from Sunday to Thursday is study hall. So that will be a set time, like I say, 7 till 9. And that's when all the students will be doing their study, which is easier for them. Where do they actually, they go to the study hall all together, and they got to... It depends. Or can they study in their room? It depends. Some grades can study in their room or in the library or in one of the classrooms. It's all supervised study hall, so there will be sort of house parents and teachers around as well. But there are set times for study, so yeah, you can't get away. You can't get away with it. It'd be difficult for me then. Yeah. It would be very. Şimdi efendim ben yani hocayım, evet, şaşıracaksınız ama çok böyle çok çalışan öğrencilerden değildim. Hep böyle bir nereden kaytarırım falan diye düşündüğüm için dedim ki yani mesela bu okula giden bir öğrenci ders çalışma saatlerinde kaytarabilir mi? Ders çalışmayabilir mi? Hani yok dedi, ona izin vermiyoruz. 7 ile 9 arası muhakkak ders çalışma saatleri var. O saatlerde hepsini işte o bahsettikleri o ekip var ya, onlar tek tek işte ya odasına gidip ya kütüphanede çalışıyorlarmış ya da bir ders çalışma alanları var. Orada olmalarını sağlıyoruz. Muhakkak hepsi ders çalışıyor diyor. Bu da çok önemli. Yani veliler bence bunu çok başarabilmeli. You know, the issue I think in Turkey is, when I compare it to the education system in the UK or USA, is they send them to schools, very expensive ones, but they always get support from outside. That can be either a tutor, an English tutor, or maths, or science. And then I'm thinking, I've always questioned this. Why do I send my kid to a private school and then pay again for private teachers?
You know, do you allow that? Does that happen in TASIS at all? Like, do your students need extra support outside of the school? They don't often need that extra support. Some students will always choose to have that, or their parents will choose to have that for them. But like I say, because of our small class sizes, where they get lots of individual attention, that extra tuition really isn't that necessary. And all of our students have personalised schedules as well. So the classes that they are studying are entirely suitable for them. Okay. Şimdi şöyle bir soru sordum ve bu benim kafamda da hep bir soru işaretidir zaten yıllardır. Şimdi Türkiye'de çok ciddi paralar veriyoruz, çocuklarımızı koleje gönderiyoruz. Sonra bir de dışarıdan ders aldırıyoruz. Şimdi ben de hep şunu söylüyorum, yani bir veli olarak neden ben bu kadar para veriyorum, sonra da dışarıdan hoca tutuyorum, İngilizce dersi aldırıyorum, işte matematik dersi aldırıyorum, fen dersi aldırıyorum. Siz bunu yapıyor musunuz diyorum. Yani çocukların orada okuduğunda dışarıdan böyle bir desteğe ihtiyacı var mı? Kendisi şöyle diyor, hayır olmuyor ama veliler, yani anne babalar bunu çok çok isteyebiliyorlar. Ekstradan hani dışarıdan böyle bir desteği o zaman alıyorlar ama çok nadir oluyor diyor. Bu benim çok önem verdiğim bir şey. Gerçekten benim gözlemlerim yurt dışında okuyan çocuklar dışarıdan çok desteğe ihtiyaç duymuyorlar. Şimdi biraz disiplin konuşalım. Bakalım başı belaya giren öğrencilere ne oluyor orada. Okay, you know, before we started our interview, I had an email about a student with the disciplinary problems. So what happens, what's the procedure in your school? Like, have you ever encountered a very, very problematic student that you had to maybe dismiss from class or the school? And what are the procedures disciplinary-wise? Well, every school will have a procedure for sort of dealing with a disciplinary problem. So they're the same as at TASIS. We have various different stages. But what we try to do right at the very beginning is to understand why that student may have made that mistake, to accept that everyone makes mistakes, but to see how we can get them to recognise that it was a mistake and see how they can improve and do better in the future. So that's the first sort of step. It's quite rare that we have to go beyond that. What is the, do you know the worst disciplinary action is? Like what would be the biggest problem for a student to get maybe a detention or something? I suppose a detention might come through leaving a boarding house consistently late, so they're late for class. That may result in a detention or sort of extra sort of, I don't know, study being given. But, you know, these things happen, but they're quite rare at TASIS. We have a very big pastoral care team, wellbeing team, lots of house parents to support them. So they are very well looked after. Şimdi biraz önce bu şeyden bahsettim ya, hani yurt anneleri, yani onlar da hoca bu arada, anne dediğime bakmayın. Şimdi çocukları diyor biz o kadar hani ciddi bir takım ile çevreliyoruz ki disiplin sorunu çok olmuyor. Ama hani ne olabilir dedim bir çocuğun başının belaya girmesi için. Dedi ki işte yurt saatlerinin dışında çok geç gelirse, izinsiz yurttan çıkmaya çalışırsa, işte sınıf düzenini çok ciddi şekilde bozuyorsa, öncelikle sorunun diyor ne olduğunu yani çözmeye çalışıyoruz. Bu çocuk bu hatayı neden yapıyor, neden sürekli düzeni bozuyor diye önce bir ona bakıyoruz diyor. Ondan sonra ve affedici olarak hani hepimizin hata yapan insanlar olabileceğimizi de göz önünde bulundurarak o konuda da çok ciddi önlemlerimiz var. Bugüne kadar çok ciddi bir şey yaşamadık diyorlar. Bu arada şu da çok önemli biliyorsunuz. Yani bu öğrenciler liseyi okudular, tamam 12 yıl okuyacaklar. Liseden sonra esas üniversite çok önemli biliyorsunuz. Yani üniversiteye nasıl hazırlanıyorlar, o benim için de çok önemli. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey oluyor. Yani işte o dışarıdan destek sürekli alınıyor ya ve bunların hep bir maliyeti var. Ama yurt dışında bir lisede okuduğunuz zaman o destek okul içerisinde veriliyor mu? O çok önemli. Aileler daha bir rahat ediyor. Yani şöyle bir arkalarına yaslanıyorlar
ve okul her şeyi hallediyor. Bu okulda da öyle mi onu soracağım şimdi. You know, for me, those 12 years are very important. Yeah, absolutely. For my students as well, you know. But getting support from outside to prepare for university is another budget that the parents have to afford. And I feel so sorry for them. You know, they just keep spending and spending. So once they go to this school, they pay you a certain fee, yeah? But they have this dream of going to all these universities, you know, the Ivy or the Russell Group universities. Do you give any university counselling support? We do, and we're incredibly lucky at TASIS England. We have a dedicated university and college counselling team actually on campus. So these are a team of experienced counsellors. They're not teachers that just maybe do a bit of counselling as an add-on. They're actually a dedicated team of experienced counsellors. And every single student from grade 9, so the beginning of high school, right through to grade 12, will work with a university and college counsellor through the full sort of guidance process, or rather, I should say, through the full process of choosing a university, choosing a subject you might want to study there, which country, if you need to take the ACT or SATs, we're an actual testing centre. Or IELTS, you know, all those. Yes, so we can arrange or help our students to arrange to take the IELTS test, but the ACT and SAT, if they're going to a US university, we're a testing centre, so they can sit those on campus, they can do preparation courses. But our university and college counselling team will also arrange for our students to attend University Open Days. We have a university fair on campus every other year, where lots of representatives from some of the top universities will come. And the students get access to sort of those representatives, get to ask them questions, pick up promotional materials. Exactly, exactly. So it really is a dedicated support system. And at the moment, 97% of our students are getting into their first or second choice university. Wow. So they're an exceptional resource. Yeah, that is good. Let me just translate. Şimdi şöyle, çok ciddi bir destek veriyoruz diyor. Orada da yine bir destek grubu var. Tamamen üniversiteye hazırlık. Yani bölümünü seçiyor. Hangi ülkeye gitmek istediğine göre ona göre yönlendiriyor. Yeteneklerini belirliyor. Bakın bunlar çok önemli. Türkiye'de o yüzden artık eğitim danışmanlarıyla çalışılıyor. Çünkü okullar bu konuda biraz eksik kalıyor ya da yetişemiyorlar. Ve şu çok önemli, kampüste üniversite açık günleri varmış. Yani bu bir fuar gibi düşünün. Bu kampüse geliyor çeşitli üniversiteler. İşte Amerika'dan geliyor, İngiltere'den de gelebiliyor üniversiteler. Gelip çocuklarla yüz yüze tanışıp, işte bizim üniversitede okursan, bu bölümde okursan şöyle olur, buraya girme şartların şudur, bu ülkede okursan geçmen gereken sınavlar gibi bilgiler veriliyor. Ve öğrenciler de bu sınavlara hazırlanıyorlar. Yani bu çok önemli. Dolayısıyla da dışarıdan destek almıyorlar. What happens, like, so you've got that test team as well, yeah, the exam. The ACT and SAT testing, do you mean? Yes, absolutely. Yeah. So if the student, let's say, cannot reach the target, they get extra support? Can you give me some more details about this university counselling support? Because I think it's amazing. Yeah, I mean, it really is a fantastic resource, and we're lucky to have it. Very few schools actually have a dedicated team, and very few schools actually start it as early as we do. So, like I say, we start it in grade 9 when students are just 14, and they can do the whole 4 years of that university and college counselling programme. But the SAT and ACTs are sort of tests that students might need to take to get into a top US university. We run preparation courses, so we help students prepare for those tests, but then they can actually sit those tests on campus as well. So it's the full experience. Okay. Şimdi şöyle de bir şey var. Yani girmeleri gereken bir takım sınavlar var ya, işte SAT'ler var. Hani öyle duyuyorsunuzdur o sınavların ismini. Onlar için direkt özel derslerimiz var kampüs içinde. Hatta kampüsümüzde o sınavın girildiği center diyor. Yani çocuk orada hazırlanıp sınava da orada giriyor, düşünün.
So what happens? Let's say, bu arada 9. sınıfta başlıyoruz. Yani İngiltere'de bu kadar erken başlayan yok. Hani üniversite danışmanlığına diyor. Düşünün 9'dan 12'ye kadar öğrenci yolunu zaten çok net bulmuş oluyor. So let's say the student started at 10th grade, sorry, 9th grade for this counseling. But he or she changed her mind throughout those years. What happens? Like she says, okay, I want to be an architect or interior designer, whatever. Sure. But then do they, along the way, change their minds? That will quite often happen, yes. I mean, these students are still young. Sort of they could be 14, 15 still, so they're still quite young, and they will have a change of mind as they're sort of having new experiences, realising that there's sort of different options available to them, and that's fine. That's part of the university and college counselling teams, sort of the help and support that they give them to sort of allow them to change their mind, and they will redirect them and give them all the support that they need. So they do not say you can't change your mind. And we've been preparing you all these years. You have to. That is amazing because they think they're gonna like miss those years. They're gonna miss out those years. You know, those 2 years. Oh, I don't really want to be an architect anymore, but let me just do it. I don't like that because then they end up being unhappy. Sure. You know, young professionals. No, they will be supported through their decision-making process. And like I say, sometimes that will change, and that's absolutely fine. And a lot of our students will choose to apply to universities in different parts of the world. So you may have one student that applies to a couple of UK universities, maybe a couple of US universities, and then maybe some in Europe. Okay. Şimdi şu da çok kıymetli. 9. sınıfta başlıyoruz dedik ya, 9'dan 12'ye üniversite danışmanlığı veriliyor. Dedim ki peki arada fikir değiştiren olduğunda ne oluyor? Çünkü ben de yaşıyorum bunu öğrencilerimle. Hani 2 yıl buna çalıştırdık, hayır çocuğum sen mimar olmak zorundasın denmiyormuş. O 4 yıllık süre içerisindeki fikir değişikliklerini de zaten destekliyoruz ve çok da yaşadığımız bir şey diyor. Yani bir çocuk doktor olmak için yola çıkıp ondan sonra hayır ben bunu istemiyormuşum diyebilir o 4 yıl içerisinde. Esas sorun şurada oluyor. Mezun oluyor, bölümünü seçmiş, üniversiteye başlamış. O zaman işte fikir değiştirirse çok kötü oluyor. Yani orada ya ben bunu okumak istemiyormuşum dediğinde çok üzülüyorum ben. O yüzden ona özellikle sordum. Başka da sorularınız olursa Instagram'dan bana bu konuyla ilgili soru sorabilirsiniz. Ebru Doğdu Eğitim Yolculuğu biliyorsunuz Instagram hesabım. Sarah Travis'e de yine kişisel hesabından ulaşabilirsiniz. Hatta okulumuzun da Instagram hesabını arkadaşlar birazdan verirler. O konuda da istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Şimdi bir sorum daha var, o da çok önemli. Bir rakip okul ile karşılaştıracak olsak bu okulu en önemli farkınız ne? Onu soracağım şimdi. Bunu da çok dikkatli dinleyin. Evet. So there's another question that I really want to ask. When I think about your competitors, because you know I'm an agent, I do not only represent you. Sure. Okay. So can you tell me what is the fundamental difference between you and a competitor? That's a really good question. I think all schools can talk about their sort of academic results. Most independent or international schools will have good academic results, and TASIS has excellent ones, so we're very proud of those. We also have a wide range of co- and extracurricular activities that students are exposed to. But for me, and this has struck me sort of particularly probably in the last year, the third element, so the academics being the first, co- and extracurricular being the second. Yeah. The third element, which makes us really stand out from the others, is that we truly do build character at TASIS. So we teach students to be responsible, respectful, kind, empathetic, and to want to go out to make a positive difference to the world. And I think that is really unusual. Especially to the extent that it happens at TASIS. It is really quite, it's just fantastic. It's quite inspiring. Yeah. Especially the third one. Yes. I really like that. Şimdi şöyle, ben sonuçta bir temsilciyim. İngiltere'de bir sürü okulu temsil ediyorum.
Dolayısıyla tek bir okulu hani övemem değil mi ya da anlatamam. Dedim ki diğer rakiplerinizin de temsilcisiyim aynı zamanda. O rakipler ile sizi karşılaştıracak olsak dedim. En önemli özelliğiniz nedir? Bana 3 tane söyledi. Bunlardan bir tanesi akademik olarak çok başarılıyız. Çok iyi üniversitelere sokuyoruz öğrencilerimizi. İkincisi hani bu müfredat, yani müfredatımız çok yönlü. O yüzden bu konuda çok güveniyoruz dedi. Üçüncüsü de benim çok değer verdiğim, biz öğrencilerimize çok saygılı, güvenilir insan olma yolunda karakter veriyoruz dedi. Bakın bu çok önemli. Yani empati yapabilen, saygılı, doğru düzgün bireyler yetiştiriyoruz demek istedi aslında. Ben en çok üçüncüyü beğendim. Çünkü gerçekten uslup bence çok önemli. Yani soru şekli bile çocukların bazen hocaları rahatsız edebiliyor. O yüzden bu konuda muhteşem. Şimdi bir soru daha soracağım, ondan sonra reklama gideceğiz. Okulunuzda tipik bir gün nasıl geçiyor? Yani böyle sabah kalktı çocuk, akşamüstü kaçta bitiyorsa okul, nasıl geçiyor bir günü? Reklamlardan sonra anlatacağız. Evet, tipik bir gün nasıl geçiyor? Tahsis England'da bakalım. Okay, so one of my last questions is, what's a typical day at your school? What time do they get up? What time do they finish? You know, just can you tell me about that? Sure. So a boarding student will get up around 7 a.m. And then they will go to breakfast. Okay. Breakfast is normally till around about 8 a.m. And then Tamam. classes start at 8:10. Okay, 7'de kalkıyorlar. Sonra kahvaltıya gidiyorlar. 8'e kadar bir kahvaltı süreleri var. Ondan sonra dersler başlıyor. Yeah. They will then obviously have lunch at some point throughout the day, Okay. normally between 11:30 and 12:30. 11:30-12:30 arası öğle yemeklerini yiyorlar. And the food is delicious at Tahsis England, I by the way. know, I know. That It open... really is. I know. Oh, I know. It's fantastic. It's fantastic. Bu arada yemekler de harika. Gittim. Yani yemekhanesi böyle lüks bir restoran gibi. Bu arada özel taleplere de kesinlikle İngiltere'deki tüm okullar cevap veriyor. Hani mesela domuz eti yemem diyebilirsiniz. O öğrencinin kişisel tercihine göre de yemekler sunuluyor. Onu da söyleyeyim. I was just talking about, you know, if a student has special requirements about food, then it's very important. It's not a that you problem take, at all. We have our own catering team, so we can cater for any diet. So whether that's lactose intolerant, halal, gluten-free. Yes, we're very lucky to have that option. To be Evet, able o konuda çok hassasız diyorlar. İşte gluten, laktoz, onlara bile çok dikkat ediyoruz eğer alerjisi varsa öğrencinin. Yeah, and then after lunch? So then they will go back to class, Okay. And they'll have a couple of lessons after lunch, and then school actually finishes at 3:20. Okay. Şimdi ondan sonra tekrar derslere gidiyorlar. 3'ü 20 geçe okulu dersler bitiyor. Evet. And then between around about 3:30 to 5:30, that's when the after-school sports clubs and activities will take place. So they might be doing basketball or a music lesson or theatre club, for example. Okay, great. 3:30'dan 5:30'a kadar da aktiviteler yapıyorlar. Ondan sonra da akşam ders çalışma saatleri var. You know what? I thought we were going to have more time, but unfortunately, I have to finish. Okay. I hope I'm very honored. Like I said, thank you for coming. No, it was a I hope pleasure. to see you. I hope to see you. We'll see each again. other soon. Okay. Efendim, bugün de bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Hürriyet Gazetesi yazarlar bölümünden Ebru Doğdu İle Eğitim yolculuğu yazılarımı okuyabilirsiniz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ya da her cumartesi sabah 10'da burada buluşabiliriz. Yine çok değerli konuklarım ile. Eğitimden, bilimden, baş öğretmenin izinden ayrılmadığınız aydınlık günleriniz olsun efendim. Hoşçakalın.